puan birikmiyor. Ben burada yoktum, kiralanıyor ve görmedim. Merhabalar. Şimdi boş ev turunu koymadan önce bir giriş konuşması yapayım dedim. Çünkü bu evin boş halinde ben daha henüz İsveç'te değildim. Biz bu evi yaklaşık 2,5 yıl önce kiraladık ama işte araya pandemi girdi, korona girdi, benim sürecim uzadı derken biz eve yerleşemedik. O yüzden de boş ev turu çekildiği zamanlarda ben burada yoktum. Yani ben evin tamamıyla boş halini hiç fiziksel olarak görmedim. O yüzden Berkant'tan çekmesini rica etmiştim evin tamamen boş halini. Hem kendim görebilmek hem aileme gösterebilmek için. Şimdi birazdan hem o videoyu koyacağım hem de ondan sonra benim İsveç'e geldiğim zaman aslında yine boş ev gibi olan evin kolili halinden birkaç görüntü koyacağım. Öncelikle burada evler nasıl kiralanıyor birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Biz Berkant İsveç vatandaşı olduğu için burada direkt devletten yani belediyeden ev kiralayabildik. Siz ama atıyorum geldiniz ve İsveç vatandaşı değilsiniz. O zaman ev sahibi birisinden ev kiralamanız gerekiyor. Ama böyle olunca kiralar 2-3 katına kadar çıkıyor. Örneğin mesela bizim şu anda kiramız 6.000 kronsa biz bir ev sahibinden ev kiraladığımız zaman bu kira tutarı 13.000-14.000 kronlara falan çıkıyor. Peki belediyeden ev nasıl kiralanıyor? Şimdi siz bir vatandaşsınız. Önceden 18 yaş koşulu vardı, şu anda 16 yaşa indi. Örneğin 16 yaşına geldiniz. Gidiyorsunuz, belediyeye başvuru yapıyorsunuz. Ben işte mesela biz şu an Sollentuna'da yaşıyoruz ilçe olarak. Sollentuna'nın belediyesine gidiyorsunuz. Sollentuna Hem deniliyor. Sollentuna Hem'e gidiyorsunuz ve kaydınızı yaptırıyorsunuz. Ve orada her gün birer puan birikmeye başlıyor. Daha sonra bu puanlarınız biriktikten sonra evler için başvuru yapabiliyorsunuz. Pazartesi ve Perşembe günleri başvurular için işte evler açıklanıyor. Ve siz başvuru yapıyorsunuz. Bu evi istiyorum, bu evi istemiyorum şeklinde geri bildirim yapıyorsunuz. Ve o eve evet diyen, o evi görmek isteyen 15 kişi o evi görmeye hak kazanıyor. Daha sonrasında bu 15 kişiden evi görmeye gidenlerden evet cevabı verenler de puanlarına göre sıralanıyor. Ve en yüksek puanı olan kişi evin sahibi oluyor. Biz de aynı bu şekilde evimizi kiraladık. O yüzden biz de yaklaşık 3-4 ay boyunca ev çıkmasını bekledik. Hep çünkü bizden yüksek puanda insanlar bizden önce başvuru yapıyordu. Neyse ki burası çıktı. 2,5 yıl boş kalsa da şu anda bence gayet tatlı ve şirin bir ev. İçerisini umarım siz de beğenirsiniz. En azından İsveç'te evler nasıl oluyor onu göstermek istedim. Yani aslında biz şu anda belediyeye ait bir sitede belediyenin kiracısıyız. Hadi o zaman şimdi eve görelim.